Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Evet, bugün sizlere öyle güzel bir kurabiye tarifi hazırladım ki hem şekline hem lezzetine hayran kalacağınız ve asla evinizden eksik etmeyeceğiniz bir kurabiye tarifi olacak. Kesinlikle bundan emin olabilirsiniz. Evet, fazla da kıymetli vaktinizi almak istemiyorum. Tarifimin yapılışına geçmek istiyorum. Buyurun hep birlikte tarifimizin yapılışına geçelim. Evet, kabımın içinde 125 gram oda sıcaklığında eritmiş olduğum margarinim var. Şimdi üzerine bir çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Bir tane yumurta ilave ediyorum. Bir su bardağı pudra şekeri ilave ediyorum. Bir çay bardağı buğday nişastası ilave ediyorum. Mısır nişastası da olur, fark etmez. Bir paket vanilya ilave ediyorum. Yarım paket kabartma tozu ilave ediyorum. Şimdi kabımın içine almış olduğum malzemelerimi bir karıştıracağım. Diğer malzemelerimi almadan önce. Tamam, yeterli. Şimdi burada 4 su bardağı unum var. Böyle kontrollü bir şekilde ilave edeceğim. Sizler de ununuzu kontrollü bir şekilde ilave edin. Çünkü neden derseniz yumurtamızın büyüklüğünden küçüklüğüne veya unumuzun kalitesinden kalitesine de un miktarımızda değişiklik gösterebiliyor. Şimdi biraz daha un ilave edeceğim ve dağılmayan pürüzsüz bir hamur elde edeceğim. Evet, hamurumu pürüzsüz hale gelinceye kadar yoğurdum. Şimdi damla çikolatamı ilave ediyorum. Bir çay bardağı damla çikolatası kullanıyorum. Şimdi tekrardan yoğurmaya başlıyorum. Şimdi hamurumu ortadan ikiye bölüyorum. Hemen bir parçasını alıyorum yan tarafa. Kalan hamurumun üzerine 2 yemek kaşığı kakao ilave ediyorum. Ve tekrardan yoğurmaya başlıyorum. Kakaomuzu hamurumuza iyice yedirene kadar yoğuralım. Evet, tamam, kakaomu yedirene kadar yoğurdum hamurumu. Şimdi hemen böyle topluyorum. Şimdi elimi yıkayıp kurabiyemin şeklini vermeye başlayacağım. Şimdi iki hamurumu yan yana alıyorum ve birleştiriyorum. Böyle bu şekilde. Şimdi böyle dondurma kaşığımla kurabiyemin şeklini veriyorum. Böyle bu şekilde düzleyelim ki kaşığımızın şekli kurabiyemize iyice çıksın. Yağlı kağıt sermiş olduğum tepsinin içine alıyorum.
Yine aynısı gibi dondurma kaşığımla kurabiyemin şeklini veriyorum. Parmak uçlarımızla bu şekilde bastıralım. İyice kaşığımızın şekli çıksın kurabiyemize. Yine yağlı kağıt sermiş olduğum tepsimin içine alıyorum. Şimdi bu kurabiyemi avucumun içine çıkartacağım. İyice şeklini görün diye. Böyle bu şekilde. Böyle hamurumuzu ara ara birleştirelim. Hemen son bir tane daha göstermek istiyorum. Şimdi hepsini sizlere gösterdiğim gibi yapıp bitireceğim. Evet, hepsini sizlere gösterdiğim gibi yapıp bitirdim. Şimdi fırınımı alt üst fan ayarlı 180 dereceye ayarlayacağım. Önceden 10 dakika ısındıktan sonra katıp kurabiyemi pişireceğim. Kurabiyemiz böyle beyaz bir şekilde pişecek arkadaşlar. Kızarmayacak. Bunu da hemen belirtmiş olayım. Yine de sizler kontrollü bir şekilde pişirin. Çünkü neden derseniz fırınlarımızın markası aynı olmadığı için pişirme süresinde değişiklik gösterebilir. Evet, kurabiyelerim pişti. Benim fırınımda 20 dakikada pişti. Bunu da belirtmiş olayım. Şimdi kurabiyelerim tamamen soğusun. Soğuduktan sonra servis tabağıma alıp iç dokusunu da sizlerle paylaşacağım. Kurabiyem soğudu. Hemen böyle servis tabağımın içine alıyorum. Evet, hemen böyle tepsimi kaldırıp kurabiyelerimi getiriyorum. Hemen böyle bir tanesini alıp iç dokusunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Böyle yakından iyice gösteriyorum ki içinin de iyice kıyır kıyır piştiğini görün diye. Yani çok güzel bir kurabiye tarifi oldu. Aynı anda iki renkte hazırladım. Kesinlikle kendim yaptım diye söylemiyorum arkadaşlar. Sizlerin de yapmasına tavsiye ederim. Hem yapılışı çok kolay, asla uğraştıran bir kurabiye tarifi değil. Sizler de izleyince göreceksiniz. Kesinlikle her zaman yapmak isteyeceğiniz bir kurabiye tarifi olacak. Hemen bir de böyle kıyırlığını görün diye avucumun içinde göstermek istiyorum. Yani bakar mısınız? Yani tek kelimeyle çok güzel bir kurabiye tarifi oldu. Kesinlikle kaçırmanızı tavsiye etmem. Şimdi hemen böyle bir de tadına bakmak istiyorum. Sizler için hakkınızı helal edin. Yani kendim yaptım diye söylemiyorum. Lezzeti de harika olmuş. İnanın ki böylesini pastanelerde bile görmediniz ve yemediniz. Kesinlikle bundan emin olabilirsiniz. Benden söylemesi arkadaşlar, asla kaçırmanızı tavsiye etmeyeceğim bir kurabiye tarifi. Bundan emin olabilirsiniz. Evet, bugünkü tarifim de buraya kadardı. Umarım beğenirsiniz ve daha güzellerini sizler yaparsınız. Yine tarifimle alakalı aklınıza takılan sorularınız olursa yorumlar kısmına yazarsanız elimden geldiği kadar hızlı cevap vermeye çalışıyorum. Bunu da her tarifimde olduğu gibi belirtmek istedim. Ve hala kanalıma da abone değilseniz bir tıkla ücretsiz bir şekilde abone olup bildirim tuşlarınızı açarsanız bundan sonraki gelecekteki bütün tariflerimden de haberdar olursunuz. Eğer tariflerimi de beğeniyorsanız sosyal medyalarınızda ve sevdiklerinizle de paylaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere.